Merhaba sevgili astroloji sever takipçilerim. Bugün eğitim serisi videolarımın üçüncüsünü sizinle paylaşıyorum. Daha önceki videolarımı izlemeyen ve ilk defa bu videoyu izleyenler için tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hazırladığım bu videoların amacı hem size astrolojiyi tanıtmak hem de yüzeysel olarak haritalarınız hakkında fikir sahibi olabilmenizdir. Ben çok basic düzeyde, basit düzeyde astroloji bilgileri anlatıyorum. Benim istediğim aslında sizin öğrendiğiniz bu basit bilgilerle kendi haritanız hakkında yıllık yorumları duyduğunuzda ya da aylık yorumları dinlediğinizde en azından kendi haritanızda hangi evde gezegen yanılmaları var, nasıl açılar var, kapataslak fikir sahibi olabilirsiniz. Şimdi bu videonun konusu harita analizlerinde kullandığımız açılar. Harita analizi yapabilmemiz için evleri bilmemiz gerekiyor, burçları bilmemiz gerekiyor, gezegenleri bilmemiz gerekiyor, açıları bilmemiz gerekiyor. Hepsini birlikte harmanlayıp yorumluyoruz. Elbette çok detaylar var. Bunların hepsi eğitimlerde öğrenebileceğiniz konular. Bir açı ile ilgili yorum yapabilmemiz için açının bulunduğu ev de çok önemli. Harita yorumlarında kullandığımız birincil açılar var ve ikincil açılar var. Öncelikle birincil açılarla bakılır ve yorum yapılır. Arkasından varsa ikincil açılara bakılır. Ama çoğunlukla birinci açılar kullanılır. Hiç birinci açılar yoksa haritada bu sefer ikincil açılarla yorum yapılır. Ayrıca birincil açılara majör açılar, ikincil açılara minor açılar da denir. Majör açılar güçlü etkileri olan, enerjileri olan açılar. Minor açılar daha az etkisi olan açılar. Öncelikle majör yani birincil açılara dikkat alıyoruz. Şimdi açıları inceleyelim ekranda. Buradaki tabloda size majör açılar, birincil açılar, kavuşum, 60'lık kare, üçgen ve karşıtı koydum. İşaretleri var karşısında kavuşumun, 60'lığın. Bu işaretleri öğrenmeniz sizin avantajınıza olacak. Üçgen, kare ve karşıtlık. Astrolojide dereceler, aradaki dereceleri anlatan orb vardır. Orb kelimesini kullanırız. Burada kavuşum gördüğünüz gibi işareti de burada kavuşum açısının. Yani 0 ile 7 derece orbla kavuşum sağlar iki gezegen arasında. 8 derece olursa orb aradaki 8 derece orb olursa biz onu kavuşum kabul etmiyoruz. En fazla 7 derece kabul ediyoruz. Burada haritada göstermem gerekirse sizlere haritada Plüto 19 derece Oğlak burcunda ve Jüpiter 19 derece Oğlak burcunda ve Plüton 23 derece Oğlak burcunda. İkisi arasında 4 derece orpla, yani 7'yi geçmemiş gördüğünüz gibi, 4 derece orpla bir kavuşum olmuş. Şimdi anlatmak gerekirse bu kavuşum açısı ile ilgili, bu kavuşum açısı zaten bir açı değil, bir pozisyon gibi düşünebiliriz. Burada bir açı yapmamış, yani Jüpiter ve Plüto arasında herhangi bir açı yok. Daha çok bu iki gezegen 4 derece orbla bir kavuşum yapmış. Yani burada bu iki gezegenin, Jüpiter ve Plüton, aslında yaymaya çalıştığı enerji işbirliği, yani birlikte hareket edebilme gibi de düşünebiliriz. Böyle bir enerji yayıyor. Yani kaynaşma, sentez, burada etkileşimi de yazmışız. Yani bunu anlatıyor burada. Burada kavuşum açısını Merkür gezegeni doğasında düşünebilirsiniz. Daha sonra gezegenleri de işleyeceğiz. Zaten sizin bu tarz konuları bildiğinizi düşünerek anlatmaya çalışıyorum. Merkür karakterinde olması bize şunu anlatıyor. İyicil gezegenler arasındaki kavuşum açısı olumlu. Kötücül gezegenler arasındaki kavuşum açısı sorunlu. Ya da bir iyicil, bir kötücül gezegenin kavuşumu da sorunlu. Çünkü iyicilin orada bir etkisi kalmayacak. Kötünün etkisinde kalmış olacak. İyicil gezegenler ve kötücül gezegenler diye bahsettiklerimizde Güneş, Ay, Venüs ve Jüpiter iyicil düşünebilirsiniz. Mars, Satürn, Plüton, Neptün, Uranüs zorlayıcı enerjileri olan kötücül gezegenler düşünebilirsiniz. Merkür her ikisine de girmiyor. Aldığı açılara göre Merkür'ün durumu ve karakteri değişebiliyor. Şimdi burada kavuşumla ilgili ayrıca örnekleme yaparsak başka kavuşum, yani örneğin mesela burada 27 derece Satürn'le 4 derece Ay
Satürn Oğlak'ta ve Ay Kova'da. Burada da bir 5 derece orkla kavuşum var. Burada Ay'ın sıkıntılı durumu var. Yani duygusal anlamda Ay burada sıkıntılı 3. evde. Gördüğünüz gibi. Başka kavuşumla ilgili bu haritada gösterebileceğim şu an bir şey yok. Şimdi gelelim 60'lık açıya. 60'lık açının işareti şu şekilde. Burada da orb 5 kullanılıyor. 60 derece olması gerekiyor açının derece olarak. Aradaki iki gezegen arasındaki derece de 5 olması gerekiyor orb olarak. Bu açıda Venüs doğasındadır. Yani iki gezegen arasında uyumlu bir alışveriş vardır. İkisi arkadaşlık etmek ister, birbirine olumlu enerjiler yollar, birbirlerine karşı anlayışlı hareket ederler. Ama tabi burada yine iki kötücül gezegen arasındaki 60'lık açı yine olumsuz çalışacağını düşünebiliriz. Bir iyicil bir kötücül açısı arasında da yine kötücülün kötü enerji olan ya da kötücül etkisi olan bir gezegenin daha zorlayıcı olduğunu düşünebiliriz. Şimdi bu haritada bakarsak 60'lığa örneğin Jüpiter Oğlak Burcu'nda 19 derece ve Neptün Balık Burcu'nda 20 derece. Burada tamamen Jüpiter evleri de tabii dikkate alıyoruz. 3. ev iletişim konuları ve Neptün 5. ev aşk. Tamamen ilanı aşk edilecek bir anı anlatıyor, zamanı anlatıyor. Tamamen iletişimsel konulardaki güzelliği anlatıyor. Güzel iletişim yapar. İşte ilan, aşk, güzel sözler söyler vesaire gibi. Belki söz nişan için de güzel bir zaman. Öyle de düşünebiliriz. Benim daha önceki evlerle ilgili videomu izlerseniz evler konusuna da hakim olmanız gerekiyor. O zaman daha rahat anlayacaksınız beni. Çünkü 3. ev konularıyla 5. ev konuları ve 19 derece Oğlak'taki Jüpiter'le 20 derece Balık'taki Neptün arasında, yani 4 enstrümanı aynı anda yorumluyoruz. Harika bir açı. Birbirlerini güzel etkilemişler. Şimdi gelelim kare açımıza. Kare açı zaten bir kare şeklinde gösteriliyor. Ve 7 derece orkla. Kare açının da Mars doğasında görebilirsiniz. Mars enerjisinde bir açıdır. Burada kare açıyı göstermem gerekirse mesela Jüpiter 19 derece, Mars 19 derece, çok sıkıntılı. Birebir 0 derece orkla Oğlak'taki Jüpiter'le Koç'taki Mars kare yapmış. 3. ev konuları ve 6. ev girişi konuları sıkıntı. Bu Mars aslında hem 3. hem 5. evi de aslında etkiler. Yani burada ciddi bir sıkıntı var. Kişinin iş ortamı, iş hayatı, sağlığıyla ilgili zorlayıcı enerjiler çalışıyor. Çünkü Jüpiter buradaki kare açı, yani Mars'ın doğasını büyütmüş de olacak. Evleri bilince, açıların karakterini bilince yorum yapmanız daha kolay olacak. Burada Mars zaten bize çatışma veriyor. 6. ev konularında çatışma, ani çıkışlar, gerginlik, sıkıntılı enerjiler. Burada Mars'ın ve Jüpiter'in arasında ciddi bir çelişki ve çatışma var. Şimdi burada kötü, sıkıntılı enerji yaydığı için kötücül diyoruz. Hiçbir gezegen kötü değil tabii ki. Ama hani bizi zorladığı için diyoruz. Yaradan'ın gezegenleri neden kötü olsun? Bizi sınayan, zorlayan gezegenlerle olumlu enerji veren gezegenler açısı, kare açısı, burada kim yine güçlü çalışıyor? Mars çalışmış olacak. Yani burada Jüpiter de Mars da vaat ettiğini yerine getiremiyor. Jüpiter iletişim konusundaki o rahat konuşmasını, eğitim hayatını, işte olumlu düşüncesini, iyimserlik, tamamen bu doğasını yerine getiremiyor. Mars da iş hayatı konusundaki hırsını, azmini, bu tarz konularını rahat hareket ettiremiyor ya da yerine getiremiyor. Vaat ettiklerini yerine getiremiyor. Yani burada iki gezegen arasındaki bu kare açı, yani burada bu kare açı iki gezegen arasındaki bize mücadeleyi anlatıyor. Şimdi böyle kare açıları ve karşıt açıları olmayan haritalarda başarı az görülüyor. Bu da çok ilginç. Kare açılar ve 180 derecelik karşıt açılar hayatımızda tekamül etmemiz için çok gerekli. Çünkü onlar bizi
hayatımızı zorlaştırıp sınavlar yaşamamıza, bulunduğu evlerde ve aldığı açılarla ilgili bulunduğu ev konularında bize sınavlar yaşatıyorlar, zorlayıcı konular önümüze getiriyorlar. Biz bu konularda mücadele ediyoruz ve tekamül ediyoruz. Zaten tekamül etmek için buraya geldik. Başka da bir amacımız yok aslında bakarsınız. Tekamül edip ne kadar gelişirsek o şekilde geldiğimiz yere geri döneceğiz. Herkes bu bilinç düzeyinde, bu bilinç seviyesinde yaşarsa tabii ki daha farklı olacak dünyamız. İşte bu kare açı, bu karşıt açılar bize bu tekamül yolculuklarını, alanlarını, efor sarf etmesi gerektiğimiz alanları gösteriyor. Örneğin bu harita sahibi hangi alanlarda mücadele vermeli bize bunları gösteriyor. Yani bu kare açısı olmayan ki böyle olmayan haritalarda çok az ama olmayan ya da çok bir tane açısı olan gibi o tarz haritalara sahip olan kişilerin başarıları daha azdır ve daha nötr hayat yaşarlar. Pasif bir hayat yaşarlar. Ama kare açısı ve karşıt açısı olan, mücadeleci bir ruhu olan o kişiler pek çok başarılı karakterlerdir. Hayatımızda pek çok önemli bilim adamı, pek çok önemli insan, siyasetçi gibi çok önemli değerlerin hepsinin haritasını incelediğinizde bu tarz zorlayıcı açılar olduğunu zaten göreceksiniz. Daha sonra sizler de haritalar inceleyeceksiniz. Çok güzel olacak. Hatta birlikte örnek haritalarda incelemiş olacağız. Şimdi diğer açımıza gelirsek, üçgen açısı. Majör açı zaten 5 tane. Şimdi üçgen açımızın işareti aynen üçgen ve 120 derece. Yani iki gezegen arasında 120 derece olması gerekiyor. Ve kullandığımız orb yine 7 derece. Bu üçgen açının yaydığı enerji de Jüpiter enerjisindedir. Ve iki gezegen arasında harika bir uyum vardır. Birbirlerine yardım ederler. Birbirlerini özgürleştirir, kurtarır. Yani Jüpiter doğası olduğu için iyimserlik aşılarlar, şans verirler. Harika düşünebilirsiniz. Çok güzel enerjiler yayıyor çünkü. Ama tabii burada iki tane iyicil gezegen arasında bunun olması çok çok güzel. Kötücül gezegenler arasında olduğu zaman tabii ki sıkıntı ve sorun olacak. Trin açı ateş grupları arasında düşünün. Toprak grupları arasında, su grupları arasında gibi açılar. Yani element değerleri aynı olan açılar. Birbirlerine trin yapıyor. Ve element değerleri farklı olan ama yine de iyi anlaşan iki element birbirine sekstil yani 60 derecelik açı yapıyor. Onlar da kim? Hava, ateş, toprak, su. Birbirlerine kare açı yapanlarda örneğin öncü burçlar birbirlerine kare yapar. Sabit burçlar her biri birbirlerine kare yapar. Değişken burçlar her biri birbirine kare yapar. Yani böyle de öğrenebilirsiniz. Örneğin bu haritaya bakarsak Oğlak bir öncü burç, Jüpiter öncü burçta, ikinci öncü burcumuz kim? Koç. Koç da öncü burçta. İki öncü burç arasında bir kare açı var. Sonra Yengeç. Yengeç de öncü burç. Yengeçte bir gezegenin var mı 19 derece civarı? Yok. Yengece bir kare açım yok. Terazi de bir öncü burç. Burada terazide de bir gezegen yok kare açı yapması için. Yani bu şekilde de açıları daha iyi anlamış olursunuz. Açıyı anlayınca ancak harita yorumlayabiliyoruz. Açıyı anlamak da çok önemli. Son majör açımız karşıt açı. Gördüğünüz gibi işareti şu şekilde ve 180 derece olması gerekiyor. Yani bir daireyi ikiye bölüyorsunuz 180 derece. Yine 7 derece orb olacak. Burada da sıkıntı var. Gerilim yine. Çünkü majör açılarda, birincil açılarda karşıt ve kare bizi zorlayan açılardı. Diğer 3 tane açı daha olumlu açılardı. Şimdi haritada bakarsak eğer karşıt açı işaretini burada görüyorsunuz. Burada Ay 4 derece Kova'da ve Güneş 11 derece Aslan'da. Aslan ve Kova karşılıklıdır ve ikisi karşıt açı yapmış. Güneş ve Ay
karşıt açıda tamamen bir dolunayı anlatıyor değil mi? Dolunay yaklaşıyor. Öyle bir açı. Şimdi bu karşıt açının doğası tamamen Satürn doğasındadır. Burada bir engelleme var. Ay Güneş'e karşıt duruyor, Güneş Ay'a karşıt duruyor. Bir zıtlık, bir zorluk, bir hoşlanmama, birbirini itme var. Bir itme enerjisi. İki tarafta birbirini istemiyor gibi düşünebilirsiniz. Kutuplaşma düşünebilirsiniz. Birbirlerinden uzak durmaları düşünebilirsiniz. Şimdi bu iki gezegen arasındaki bu durum tamamen tabii farklı karakterler, zıt kutuplar düşünebilirsiniz. Şimdi bu iki gezegen kötücül olduğu zaman bu durum katmerlenir. Bu iki gezegen iyicil olduğu zaman da daha az olumsuz olur, daha az sıkıntılı olur, öyle diyebiliriz. Ama tabii yine bu gezegenler vaat ettiklerini yerine getiremiyor. Yani mesela Güneş burada parlamasına Ay sıkıntı yaratıyor. Ayın burada duygusallığına Güneş sıkıntı yaratıyor gibi de düşünebilirsiniz. Tabii burada sorun. Ay ve Güneş'in dışına çıkalım. 26 derece Yengeç'teki Merkür'le 23 derece Oğlak'taki Plüton karşı karşıya. Evet. 9. ev ve 3. ev. Yani Plüto burada Merkür'ü çalıştırmıyor 9. evde. Dönüştürüyor. Yani dönüşmezse çalışamayacak Merkür. Merkür değişecek. Eskisi gibi düşünmeyecek ya da eskisi gibi eğitim almayacak. Yurt dışı ile ilgili konularda eskisi gibi olmayacak. Gibi pek çok burada yorum yapabiliriz tabi. Ama burada Plüton ve Merkür arasındaki karşıt açı sıkıntı. Birinci derece açılar, majör açılar bunlar. Şimdi diğer açılara bakalım. Burada yarım 60'lık açı var. 30 derece K harfi yukarı şekilde duruyor. İşaretini böyle gösteriyor. Ve 28 ile 32 derece orb arası. Yarım kare var. 45 derece gördüğünüz gibi tamamlanmamış bir üçgen. Bu da 43 derece ile 47 derece arası. Beşlik var kuintil 72 derece. 69 ile 74 orb arası. Trioktil var 135 derece. 133 ile 137 orb arası. Beşli var 150. Burada da K aşağı bakıyor işaret olarak. 148 ile 150 orb arası, 150 derece orb arası gösteriyor. Tabii bu açılarla ilgili detaylı bilgiye kitaplar okuyarak ve eğitim alarak ulaşabilirsiniz. Bir dahaki eğitim videomda görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.